Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacak olan en kolay tığ işi ayçiçeğinin yapılışını anlatacağım. Ayçiçeğin yapılışında koton ipler ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Ayçiçeğinin yapılışına kahverengi renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine 10 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yaptığımız 10 ilmeğin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak toplam 20 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine çift sık iğne yapalım. Ve alttaki ilmeklerin tepesine sırayla tek çift yaparak toplam 30 tane sık iğne elde edelim. ...30 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek toplam 2 tane parça örelim arkadaşlar. Bu parçaların iç yüzleri birbirine bakacak vaziyette birleştirelim ve sarı renkle önlü arkalı herhangi bir ilmeği kullanarak ipi sabitleyelim. Yedi zincir, ikinci zincirin içerisine sık iğne, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, yan yana 2 tane ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, sonraki zincirin içerisine sık iğne. Bir ilmek atlayalım. Sonraki önlü arkalı ilmeği kullanarak sık iğne yapalım. 7 zincir. Ve birinci desenin aynısını tekrar edeceğiz. İkinci zincire sık iğne, sonraki zincire yarım trabzan, yan yana 2 tane ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, son zincirin içerisine sık iğne. Bir ilmek atlayalım, sık iğne yapalım. Tekrar 7 zincir. Ve ilk 2 yaprakta yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Her yaprak desenini yaptıktan sonra bir ilmek atlayarak sık iğne yapmayı unutmayalım. Son yaprak desenini yaptıktan sonra ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kayma dikişi yapalım. Ve ipi kestikten sonra ilmeklerin iç kısmından gizleyelim. Böylelikle ayçiçeğinin ana gövdesini oluşturmuş olduk. Şimdi yeşil renk ile yaprakları yapalım. On iki zincir. İkinci zincirin içerisine sık iğne.
Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, yan yana 3 tane ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine üçlü trabzan, yan yana 3 tane ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, son zincirin içerisine 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne yapalım. Deseni çevirelim. Yarım trabzandan başlayarak zincirlerin tepesine yapmış olduğumuz trabzan sıralamasını tekrar edelim. Gelen ilk zincirin içerisine yarım trabzan, yan yana 3 tane ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine üçlü trabzan, yan yana 3 tane ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan ve son zincirin içerisine 2 tane sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 1 zincir, 2 zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne yapalım. Yan yana toplam 12 tane sık iğne yaptım. Zincirin içerisine 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım. Ve sonraki zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne. Dönüşü sağladıktan sonra yan yana 12 tane sık iğne yaptım. Zincir boşluğuna 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 2 tane yaprak çalışması yapalım arkadaşlar. İsterseniz tek yaprak da yapabilirsiniz. Çöp şişinin etrafını yeşil renk ile sardım. Şimdi yapmış olduğumuz bu çöp şişi bir ilmek atlamış olduğumuz sık iğne ilmek boşluklarından yukarıya doğru geçirelim. Ve yaprakları istediğiniz alandan yapıştırabilirsiniz. Ayçiçeğinin de tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Kamera arkasında örmüş olduğum 2 yapraklı ve tek yapraklı ayçiçekleri de bu şekilde. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.